Bugün budama günü. Bu tankta fazlaca büyümüş arka planda rotalalar. Monte Carlo'larda bazı kayaları yuttu. Onları da biraz düzeltmek istiyorum. Özellikle rotaları budarken yeniden filizlendirme yapacağız. Yeniden filizlendirme dediğim, şu an arka planda gördüğünüz rotalaları kökten budamayacağım. Orta kısımlardan keseceğim. Üst kısımları filizlenmemiş olanları tekrar dikerek kök sağlamalarını sağlayacağım. Bu da aslında bitkileri yenilemiş oluyorum. Sağlıklı üst gövde artık yaşlanmış kökten arınıp tekrar filizlenip sağlıklı dallar vermeye devam ediyor. Rotalı tür bitkiler kestiğiniz herhangi bir dalı tekrar ektiğinizde rahatlıkla köklenebilen bitkiler. Dolayısıyla dönem dönem bu yeniden köklendirme yöntemiyle sağlıklı bir bitki popülasyonu yaşatmaya devam edebiliyoruz. Şöyle biraz yakından bakmak gerekirse artık su yüzeyini kapladığını görebiliyoruz rotalaların. Arka plan çok uzadı. Akvaryumun yüzeyine çıktı bitkiler. Artık budama süresi geldi de geçiyor bile. Şöyle bir makasım var. Arka plan bitkilerini bununla budamaya başlayacağım. Rutin bir budamada 3 aşağı 5 yukarı görüntü tabii ki daha değişik bir şekil vermek kaydıyla böyle olacaktı. Ne demek istiyorum? Kırmızı yaprakları budamış, biraz daha sarı ve yetişmemiş yaprakları aşağıda bırakmış olacaktık. Şimdi bitkilerin çok fazla büyümesine müsaade ettiğim için bu dip kısımlarda çok fazla köklenme gözüküyor. Normalde eğer bitkilerin bu kadar uzamasına müsaade etmezseniz bu alt kısımlar bu kadar köklenmeyecektir. Dolayısıyla haftalık rutin budamalar yaparsanız şayet böyle bir görüntüyle karşılaşmazsınız. Şimdi ben bu alt dalları değiştirmek istediğim için bunların tamamını buradan alacağım. Az önce budadıklarımla yeni dikim yapacağım. Evet, rotalalarla işim bitti. Şimdi düzeltmek istediğim bir iki bitki daha var. Burada repensler var. Biraz fazla boyatmışlar. Şöyle biraz bunları kırpmak istiyorum. Ön planı çok kapatıyorlar. Burada da rotalı bonsailer var. Bunların da boylarını kısaltmak istiyorum. Bunlar da çok uzun. Bonsaileri de bu şekilde kesiyorum. Bundan sonrası tamamen kişisel tecrübelere, zevke dayanıyor. Doğrusu ya da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Herkes bildiği kadarıyla, sevdiği kadarıyla budama yapıp akvaryumuna bir şekil verebilir. Bu konuda da çok iddialı değilim. Bunu da söyleyebilirim. Rotala bonsailer kısa sürede boy verecekler. Şu köklenmiş olanı da almak istiyorum. Bu kadar yeter. Repens de bence yüksek. Şu kırmızı bitkiler Rheinicia mini diye geçiyor. Şimdi şuradakiler rotaların altında kaldığı için pembe kalmışlar. Normalde bu bitkiler kırmızı oluyor ama rotalalar gölge yaptığı için pembe kalmışlar. Yalnız sağlıkları çok güzel, ellemeyeceğim. Şunlar çok boylanmış. Ön planı kapamasını istemiyorum. Bunları direkt alacağım. Bunları da kısaltacağım. Ön planı çok kapamalarını istemiyorum. Kısa sürede zaten yeni yapraklar, yeni filizler çıkaracakları için bu kesik görüntüleri kısa zamanda toparlanır. Yanlardan da herhangi bir filiz vermediği için gayet güzel gözüküyor. Şimdi bu tarafa geliyorum.
Bunun arkasında çok boylanmış repensler var. Onları da tıraşladım. Burada bir Monte Carlo tepesi oluşmuş artık. Şurası bildiğiniz bir Monte Carlo tepesi. Aslında bu taşı da epey yutmuş. Ama şu anki formu rahatsız edici değil, güzel. Şimdi en çok Monte Carlo'yu bulacağım yer bu kısım. Şurada bir taşım var aslında benim. Tamamen Monte Carlo'lar onu yutmuş durumda. Dolayısıyla burada biraz Monte Carlo budaması yapacağım. Ve taşı ortaya çıkarmaya çalışacağım. Monte Carlo'yu özellikle su seviyeniz mümkünce yüksek olduğunda budamalısınız. Çünkü gördüğünüz gibi çok ufacık parçalar haline gelen bir bitki. Dolayısıyla eğer suyu çekip Monte Carlo budarsanız gerçekten çok zor durumda kalırsınız. Monte Carlo'yu toplamak zahmetli ve bezdirici bir iş. Bir kart yardımıyla her zaman şu camın ön kısımlarını temizlemeye çalışırım. Çünkü orada mutlaka pislikler ya da yosun oluşumu gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla şu şekilde bu alanı temizlemekte fayda var. Evet, budama işlemini bitirdik. Suyumuzu da makul bir seviyeye kadar indirdik. Ekim yapacağım için beni rahatsız etmeyecek bir seviyede şu anda su. Budamalarını yaptığım bitkilerden köklenmemiş temiz kısımları ayırdım. Şimdi o ekim işlemine başlıyorum. 2 tane arka plan bitkim var burada. Tankın sağ arka tarafında Rotala HR kullanacağım. Sol arka kısmında ise Rotara Macrandra kullanacağım. Bu ikisi de hem yaprak fonları hem renkleri açısından çok keyifle tanklarımda bulundurduğum bitkiler. Rotala ailesi çok geniş bir aile ve gerçekten arka planda çok etkileyici görsel sunuyorlar. Bitkili akvaryumların bence arka planlarında, özellikle bu tip küçük boyuttaki akvaryumlarda çok keyifli ve vazgeçilmeden bakılan türler. Ben bu iki türü çok seviyorum. Macrandra şu anda ekimini yaptığım bitkinin daha yuvarlak yaprak formları ve yeşilden, hatta biraz koyu sarıdan yeşile, pembeye ve kırmızıya giden gövde yapısı, katmanlı renklenen gövde yapısı gerçekten çok keyif veriyor. Bu yüzden hiçbir zaman tankımda eksik etmediğim bitkilerden bir tanesi. Diğeri de Rotara HR. O da kıpkırmızı hale geliyor. Gerçekten görsel bir şölen.
Tankın budanmamış halinde zaten görüyorsunuz. Bir öbek halinde arka planı sarmış bir durumdaydı. Dolayısıyla bunların her ikisinden de kaliteli olanları ayırıp şu an ekim yapıyorum. Bu tip ekimin, budamanın ve ekimin bir de şöyle bir avantajı var. Şimdi bu bitkiler zaten form açısından en yüksek yerdeler. Makrandra biraz daha ışık görüp kırmızılaşabilir ama AHR'a zaten kıpkırmızı halde. Yani form açısından kusursuz noktadalar. Bu ekim yaptığım kısımlar köklenene kadar bu formlarını korumaya ve tankta da görsel açıdan harika bir görüntü vermeye devam edecekler. Dolayısıyla hem bakım aralığımı uzatmış oluyorum, hem bitkilerin sağlığını üst seviyede tutmuş oluyorum. Yaklaşık 1-1,5 ay bu şekilde devam ettikten sonra ufak ufak budamalar yapacağım. Ve sürekli arka planda en yüksek form halinde bitki öbeklerim olacak. Görsel açıdan da bu uygulamanın bize çok ciddi faydası var, getirisi var. Mutlaka 4-5 budamada bir bitkilerinizi bu şekilde yenilemenizi tavsiye ederim. Bu zaten benim tavsiyem değil. Hobiyi profesyonel anlamda da bugünlere getiren birçok uzmanın da tavsiyesi. Gerçekten bitki sağlığı ve akvaryumun döngüsel sağlığı açısından önemli. Evet, suyu doldurduk artık. Filtreyi çalıştıracağız. Suyun yüzeyinde tabi birçok bitki atıkları var. Bunların hepsi şimdi filtreye gelecek. UASE dış filtre bize ne sağlıyordu? Filtrenin bu taraftaki bölümü, şu mavi kısım ön filtreydi. Dolayısıyla kaba pisliklerin tamamını o topluyordu. Şimdi filtrenin bir havasını alıp yukarıdan suyu bir aşağı doğru alalım. Ve filtreye bir start verelim. Suyun yüzeyindeki bu tüm pislikler şu an filtrenin ön kısmına gidiyor. Biz yarın sabah geldiğimizde bu suyu çok daha berrak, oturmuş bir şekilde bulacağız. Ve suyun yüzeyinde içerisinde hiçbir Monte Carlo atığı veya rotala yaprağı kalmamış olacak. UASE dış filtrenin bu ön filtresi bize gerçekten böyle çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu da benim bu filtreyi tercih etmemdeki ana sebeplerden bir tanesi. Bir diğer özelliği de ısıtıcının da filtrenin üstünde bulunması. Dolayısıyla akvaryum içerisinde emiş ve basınç borusu dışında hiçbir ekipman gözükmüyor. Bu da güzel bir akvaryum profiline, görüntüsüne, aquascape yapısına sahip olmayı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla UASE dış filtreyi tavsiye ediyorum. Evet, artık su işi bitti. Ama şu an bile görüntünü bilmiyorum ama fena değil. Sabaha çok daha güzel bir görüntü elde ettim. Evet, budama, ekim, su değiştirme işlemimiz bitti. Bundan sonra suyun TDS'ini ayarlama ve sıvı gübre kısmı kalıyor. O konuları anlattığım bir video var zaten. Bir önceki bakım videosunda o işlemleri nasıl yaptığımı anlatmıştım. Eğer sıvı gübreleme, TDS değerlerini nasıl dengelediğimi görmek isterseniz izleyebilirsiniz. Yani bu hızlıca bir budama ve su değişim videosu oldu. Şimdilik bu tankta yapacağım işlemler bu kadar. Yani video çekimi yapmasam bu işlemin sanıyorum tamamı 30-35 dakikada biter. Çok gözde büyütülecek bir işlem yok. Düzenli bakım istiyor. Haftada bir akşamınızı bitkili akvaryumunuza ayıracaksınız. Bir akşamın 2 saat bile yeterli olur. Hani kısaca durum bu. Yarın sabah son durum bir daha çeker. Ne durumdayız görürüz.